Henüz 13 yaşında ama dans pistlerinde fırtınalar estiriyor. Aynı zamanda madalyalar alıyor ve sınav maratonuna hazırlanıyor. Her şarkıyla başka bir dans türünde dans edemezsiniz ama birçok şarkıyla hip hop'ta dans edebilirsiniz. House dans kesinlikle çok daha büyük ve enerjik yaptınız. Hiç durmadığınız soluksuz bir dans türü ve LGS'yi buna benzetebilirim açıkçası. Kolumu atıyorum, bir arkadaşım bana dondurulmuş mısır veriyor. Öbür elime atıyorum, arkadaşım bezelye veriyor. Biz son pozumuzda duruyoruz. Seyircilerden bir daha herkes böyle bağırıyor. Şampiyon olacağımızı bilerek ben bekledim açıkçası. Ve tabii ki de sonuçta beklediğimiz gibi oldu. Sıradaki senin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel biri var. Henüz 13 yaşında ama dans pistlerinde fırtınalar estiriyor. Aynı zamanda madalyalar alıyor ve aynı zamanda da sınav maratonuna hazırlanıyor. Yanımda Ali Melek Gündüz var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sanırım 4 yaşında bir aslında spora başladın. Sonrasında devamı geldi işte. Basketbol, Evet. yüzme. Ben sürekli çok hareketli bir çocuktum ve bu tarz spor faaliyetlerine yatkınlığım vardı. Ailemin de desteğiyle birlikte 4 yaşında Galatasaray Spor Kulübü'ne başladım basketbol alanında. Daha sonrasında bu voleybol, yüzme olarak devam etti ve en son bulunduğum noktadayım, yani dans. Dansı güvenli alan olarak belirtiyorsun. Peki neden dansı bu kadar en çok yakın hissettin bir sürü şey denemişken? Çünkü daha çok benim duygularımı dışa vurabildiğim, iç dünyamı dışarı yansıtabildiğim ve çok eğlendiğim bir spor. Ya bunu yapmak için değil, gerçekten kendimi hissetmek için yapıyorum. Dünya üçüncülüğünüz var World of Dance'te. Nasıl gelişiyor bu yarışmalar? Yarışmalarda neler yapıyorsunuz? Kaç kişilik ekibinizsiniz? Takımımız 10-15 kişiden oluşuyor. Beraber takımca yoğun provalarla birlikte hazırlanıyoruz ve emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum tabii ki. Bu yarışma süreci nasıl geçti? World of Dance'te aslında Türkiye'de sanırım ilk başta tabii ki hazırlanmaya başladınız. Evet. Sonra gittiniz. 15 kişi olarak mı gittiniz oraya? Evet, 10 kişi. World of Dance benim ilk yarışmamdı ve ilk yarışmamda aldığımda ilk Çok ödül güzel. oldu aslında. Çok güzel motivasyon da olmuştu sana. Evet. 2022 yılında World of Dance'e katıldım. Makedonya'da da 2024 Ekim ayında ülkemizi temsil ettim. Yoğun provalarla birlikte hazırlandık ve tabii ki en başına da ekip olmak çok önemliydi. Çünkü hepimiz bir kaldığımız sürece bunu zaten elde edeceğimize buradan inanıyorduk. Oraya gittiğimizde tabii ki çok değişik duygular hissettik. İlk yarışmamız böyle büyük bir yarışma, kapsamlı. Farklı ülkelerden yarışmacılar, ekipler, takımlar katıldı ve gerçekten çok güzel bir deneyimdi bizim için. Yani danstan ziyade böyle bir şeyler kazanmak için de çok iyi bir şeydi. Yarışmaya girdik, çıktık. Zaten o an göz kapar gibi geçti yani. Çok kısa sürdü. Her şey çok hızlı gelişti ve sonuçlar açıklandığında dereceye girdiğimizi öğrendik ve gerçekten bu bizi çok mutlu etti. Ayrıca Türkiye Dans Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası'na katıldık ekibimle. Onda Türkiye şampiyonu olduk ve kupayı kaldırdık. Bu bizim imza yarışmamızdı diyebilirim. Süper. Tebrik ederim ben de. Ben bütün videolarını görüyorum ve hepsini de sonuna kadar izliyorum. Çok güzel dans ediyorsun Teşekkür gerçekten ederim. ve ben de aslında istediğim bir şey. Umarım benle bunu daha önce konuşmuştuk seninle Evet. ama hala herhangi bir harekete geçmedim. Tabii ki yani ilk adımı atmak çok önemli, zaten gerisi geliyor. Peki dans kariyerinde nasıl ilerlemek istiyorsun? Tabii ki akademik başarımı da ön planda tutarak, onunla birlikte yürüyerek, bir meslek sahibi olarak ve yanında da kendimi hissetmek için, motive olmak için, arkadaşlarımla sosyal hayat, sosyal çevrem için tabii ki dans edeceğim. Dans hocası olma gibi bir hayalim de var. Süper. Ne olmak istiyorsun peki büyüyünce? Tıp okumak çok istiyorum. Şimdi programımızın en keyifli kısmı. Ben bu kısmı çok seviyorum. Herkese bunu sormayı çok seviyorum. Ama bu soruları hazırladım senin için. Şimdi sana bunları soracağım. En sevdiğim sorular. Latin dans mı, hip hop dans mı? Tabii ki hip hop dans. Solo performans mı yoksa takım performansı mı? Solo performansı açıkçası hiç düşünmedim. Çünkü ekibimle olan anlar en sevdiğim ve tabii ki takım çalışma. Peki dans pistinde olmak mı yoksa sahnede şarkı söylemek mi? Şarkı bende yok. Dans etmeyi tercih Evet, ediyorsun. kesinlikle. Bir yıl boyunca yüzmek mi yoksa basketbol oynamak mı? Kas tonlamam çok sert olduğunu, açıkçası basketbol bana daha çok uyuyor. Peki basketbol mu yoksa hip hop dans mı? Şu an için dans demek istiyorum. Sonra fikrin değişebilir belki. Evet. Zorlu bir koreografi mi yoksa daha basic ama göze hitap eden bir koreografi mi? Bence kesinlikle zorlu bir koreografi. Çünkü kendimi geliştirmeyi ve zorlamayı çok seviyorum. Benim için daha challenge oluyor. Ve biraz daha sert hareketlerle yapılan Evet. danslar benim de izlemesi çok daha keyifli oluyor benim için de.
Alia, dans etmek çok güzel, çok keyifli. İzlediğinde de çok keyifli görünüyor karşı taraftan ama eminim bir sürü zor yanı var. Şimdi birbirimizi kandırmamıza gerek yok. Evet. Mutlaka senin de yaşadığın garip anılar vardır. Biraz da bunları duymak istiyorum senden. Böyle dansta en böyle zorlandığın, en garip dediğin kısımlar neler oluyor ya da provalarda? 5. sınıfta yıl sonu gösterimizde ben rolüm gereğince jüri olarak oynamıştım ve orada da jürinin, yani benim kalkıp dans etmem gerekiyordu. Kafamda gözlüğüm vardı. Dans ederken gözlük geriye doğru gitti. Hareket halinde olduğum için. Ve ben de bunu seyircilere, izleyenlere hiçbir şekilde çaktırmadan koreografinin devamıymış gibi gözlüğümü elimle tutup hareket esnasında yere koydum. Çok iyi, aslında güzel bir profesyonellik. Evet, bir provamızı anlatmak istiyorum. Provaya girdik, tabii ki 5-6 saat böyle çok zor. Hocalarımız da bizi zaten pushluyor falan. Çıktık biz provadan, bütün arkadaşlarım hepimiz ağlıyoruz. Kas ağrısı, arkadaşımın kolu ağrıyor, benim dizim ağrıyor. Bantlı diz buzlarımız var. Onları kullanıyoruz. Onlar yetersiz kaldığı takdirde kursumuzun kafesinden de dondurulmuş yiyecek paketleriyle artık birbirimize şey yapmaya başladık. Kolumu atıyorum, bir arkadaşım bana dondurulmuş mısır veriyor. Öbür elime atıyorum, arkadaşım bezelye veriyor. Bakıyorum bacağıma bir şey batıyor ağrı koyduğum yerde. Baktım dondurulmuş mantının köşesi batıyormuş. Dondurulmuş mantı inanılmazmış. Yarışmayı bitirdik. Hepimiz son pozumuzda nefes nefese bekliyoruz. Normalde bir daha denmez yarışmalarda. Her takım şovunu yapar, çıkar ve sonra sonuçlar beklenir. Fakat biz son pozumuzda duruyoruz. Seyircilerden bir daha herkes böyle bağırıyor. Bizi uğurladılar. Ondan sonra ben tabii ki seyircilerden daha o zaman şampiyon olacağımızı anlamıştım. Ve şuranızda bir his vardı ya, böyle çok coşkulu bir histir o. Evet. Şampiyon olacağımızı bilerek ben bekledim açıkçası. Ve tabii ki de sonuçta beklediğimiz gibi oldu. O his her zaman da hissedilmez. Demek ki siz iyi enerji verebildiniz seyirciye. Seyircinin enerjisi de size geçti. Şampiyon olduğumuzu öğrenince arkadaşlarımla hıçkıra hıçkıra ağlıyoruz. Ben mutluluktan ağlanabileceğini gerçekten o zaman öğrendim. Çok iyi. İnanılmaz değişik duygular hissettiğim, yeni duygular da deneyimlediğim bir zamandı. Hepimiz hıçkıra hıçkıra ağlıyoruz. Orada sonuçta açıklandı. Kupayı kaldırıyoruz ve çok gururlu bir Süper. andı. Hepiniz için de, aileleriniz için de çok büyük gurur. Kesin. Bu kadar küçük yaşta bunları da ailenize de gösterdiğiniz için de bence güzel bir şansa sahipsiniz bütün arkadaşlarınız. Peki bir gün dans okulu açıyor olsan hangi dans türüne daha çok ağırlık verirdin? Kesinlikle hip hop olurdu. Çünkü stiller çok fazla değişiyor ama her şarkıyla başka bir dans türünde dans edemezsiniz ama birçok şarkıyla hip hop dans edebilirsiniz. Yani hip hop birçok şeyi içinde barındırıyor demek istediğim. Daha özgür Evet, anladığım daha kadarıyla. özgür alan ve dış dünyamıza da içimizi yansıttığımız çok güzel bir dal olduğu için ve ben de ilgilendiğim için hip hop demek istiyorum. Peki aslında bu sene senin için biraz daha yoğun bir sene ama aynı zamanda fırsat buldukça dans ediyorsun ve ayrıca bir YouTube kanalın da var. Evet. Ve YouTube kanalında da çocuklara özel içerikler üretiyorsun. Evet, hem eğitici hem öğretici. Teyzemle birlikte bu benim de çocukluk hayalimdi. Küçüklüğümden beri en sonunda açtık. Hem çocuklar için eğlenceli, öğretici, konuşmayı seviyorum, bir şeyler oynatmayı seviyorum. Zaten 3 yaşındaki kuzenim Yaman'a da buradan selam gönderiyorum. Onun için de aslında bu fikir ondan da biraz doğdu. Hem eğlenceli dedik hem içerik dedik, böyle çok güzel şeyler ortaya çıktı ve biz de bunu devam ettireceğimizi anlayıp çok profesyonel bir yere taşıdık bunu. Evet, kaliteli videolar gerçekten. Alia'nın YouTube kanalına da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Aslında bu videoyu izleyenlere gerçekten çok iyi bir örneksin. Henüz 13 yaşındasın ve 4 yaşından beri bir şeylerle uğraşıyorsun. Hep sürekli deniyorsun. Ve hani YouTube kanalı dans, voleybol, yüzme, basketbol hepsini aslında deniyorsun ve hani sevdiğini arıyorsun, bulmaya çalışıyorsun. Evet. Yoğun bir senendesin. Ve ona rağmen hala sürekli bir aktif haldesin. Peki bir günün nasıl geçiyor? 24 saat hem uyuyorsun hem bir sürü de şey yapıyorsun. Okula da gidiyorsun aynı zamanda. Buradan tavsiye vermek istesen izleyenlere ne tavsiye ederdin? Yani kesinlikle en büyük tavsiyem hayatınızı planlayıp programlamak. Buna uyduğunuzda zaten arkadaşlar gün 24 saat, tabii ki her şey yetişir. Bütün planlarınıza da yetişebilirsiniz. Mesela plan programlı gidiyorum ve hepsine uyduğum sürece hatta zaman bile artıyor diyebilirim. Yeni keşifler, yeni işler, ilgileneceğiniz bir şey, hobi, aynı zamanda tabii ki akademik başarı, spor. Bunları
24 saatte çok iyi bir şekilde yönetebilirsiniz. Peki senin bir gün içinde yaptığın, mesela hafta sonu ve hafta içi olarak ayırsan neler yapıyorsun? Sabah kaçta kalkıyorsun? Okula ne zaman gidiyorsun? Ne zaman geliyorsun? Ne zaman ders çalışıyorsun? Sabah 7'de kalkıyorum. Güzel, sağlıklı ve beni zinde tutacak kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra 9'da dersimiz başlıyor. Okula gidiyorum. Akşam 4'te bitiyor. Okul biter bitmez zaten eve geliyorum. Kendime dinlenmek için yarım saat bir zaman ayırıyorum. Aynı zamanda yemeğimi de yemiş oluyorum o aralarda. Ödevlerimi yapıyorum. Ders çalışıyorum. Bunları bitirdiğimde, o gün çok yoğun bir günümde değilsem, kendime en sevdiğim kitabı okumaya veriyorum. Sınav sürecinde olduğumuz için genelde bakmamaya çalışıyorum teknolojik aletlere. Baktığımda ailemle belgesel izleyebiliyoruz. Ama genelde ben akşamları kutu oyunu oynamayı tercih ediyorum. Yatıyorum ve tekrar bir gün başlıyor. Peki seneye ve aslında lisede nereye hedefliyorsun? Ve sonrasında neler yapmak istiyorsun? Dansa devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorum ve bu bayağı önceden başlayan bir hedef aslında. Yurt dışı ülkelere de seyahat etmek, gezmek gibi gelecek için planlarım var. Peki LGS'yi bir dansa benzetsen veya bir koreografiye benzetsen veya bir türe benzetsen? Dans türü olarak house dans tercih ediyorum. Tip hop için de aynı şeyi söyledim fakat bu böyle daha çok büyük, dışarı dönük. Yani mesela içinizde şu an mutluluk mu hissediyorsunuz? Hemen ona uygun bir hareket var. House dans kesinlikle çok daha büyük ve enerjik yaptınız. Hiç durmadığınız, soluksuz bir dans türü. Ve LGS'yi buna benzetebilirim açıkçası. Peki bir şarkı seçeceksin ve hayatın sonuna kadar ona dans edeceksin desem. Travis Scott'tan Fiend. Benim Güzel en ya. enerjik hissettiğim ve kesinlikle bangır bangır kendimi böyle hissettiğim, dans ettiğim şarkılardan biri. Çok severim. İlerideki hayallerinden biri dans hocası olmak. Evet. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Yok hani uzun yıllar dans deneyimi mi gerekiyor yoksa bunun için bir kurs ve vesaire okul var mı? Tabii ki ilk başta dansınızın çok iyi ve gelişmiş olması gerekiyor. Uzun yıllar dans eden bir mentordan ders alıyorsanız açıkçası çok şanslısınız. Ayrıca öğrencileri de çok zinde, enerjik tutmak lazım. Yani mesela dans hocası düşünün, evet çok iyi dans ediyor ama size aktaramıyor. Mesela siz hiçbir keyif almazsınız. Direkt hareketleri öğrenir, ders biter ve çıkarsınız. Ama dans hocasının sizi de enerjik tutması ve böyle pushlaması gerekiyor. Evet. Şimdi sana birkaç tane daha böyle biraz eğlenceli sorum var. Onları soracağım. Sahnede bir hata yaptığın zaman hiç çaktırmadan devam mı edersin yoksa direkt doğaçlama bildiğin hareketlerden mi devam edersin? Kesinlikle hiç çaktırmadan devam ederim. Geçen anımda da anlattığım gibi hiçbir şey belli etmeden onu koreografinin bir parçasıymış gibi gösteririm. Peki bir günlüğüne bir dans ikonu partnerinle birlikte olacaksın. Kimle olmak isterdin? Kesinlikle Ömer Yeşilbaş Hoca. Bir dans yarışmasında jüri olacaksın. En çok nelere dikkat ederdin? İlk başta koreografinin teknik özelliklerine, yani yaptıkları stilin teknik özelliklerine dikkat ederdim. Tabii ki de hani hata olmaması, o küçük kusurlar, bunlar her jürinin dikkat edeceği şeyler. Benim için en önemli olan şey dansta teknik. Peki bu videoyu izleyenlere, senin yolundan gitmek isteyenlere veya işte senin yaşında olan arkadaşlarına neler söylemek isterdin? Birincisi, hayatınızı planlı programlı yaşayın. İkincisi, hedeflerinizin peşinden hiç durmayan koşar adımlarla devam edin ki bunu kesinlikle başaracaksınız. Ali, gerçekten herkes için bence güzel bir ilham kaynağısın. Dans pistinden sınav masasına kadar uzanan bu yolculuğun içindesin. Tekrardan tebrik ederim ve başarılar da dilerim Çok sana. teşekkür Bu keyifli sohbet için, bugün geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım seni çok daha büyük yerlerde, çok daha iyi dans yarışmalarında, çok daha iyi işte okullarda, üniversitelerde, her yerde görürüz seni. Sizi de kesinlikle dansa bekliyorum. Tamam, geleceğim. Zaten direkt sana yazacağım geldiğim zaman. Yardımına kesinlikle ihtiyacım olacak. Her zaman. Eğer sizin de farklı hikayeleriniz varsa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.